Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere daha çok firmaların insan kaynaklarını ilgilendiren veya ekibi olan ve ekip yöneten departmanları ilgilendirebilecek bay ve bayan bilgi grafiğinin nasıl hazırlanabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bu grafik ile departmanınıza çalışan personelin bay ve bayan olarak sayısını, yine bay ve bayan olarak performanslarını veya kendilerine verilen hedeflerin başarı oranlarını izleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hazırlayacağınız bu grafiğin bay ve bayan olacak şekilde ayrımını yapmak zorunda olmanızdır. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi bay ve bayan altına gelen değerlere göre grafiğimiz şekil alıyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Önce yüzdenin kalan değerlerini hesaplayacağım. Bunun için shift eşittir diyorum. 1 eksi diyorum. Ve şurayı hesaplatıyorum. Şunu şöyle çektiriyorum. Daha sonra şunlar seçiliyken ekleye geliyorum. Şuradan şu grafiği seçiyorum. Ve bu grafik seçiliyken şuradan satır ve sütun yer değiştir diyorum. Veri seç. Buradan da yapabiliriz. Ben şuradan yapmak istiyorum. İlk önce şu grafiği daraltıyoruz biraz. Şu şekilde. Şu boyunu uzatıyorum. Şöyle alayım kenara şuraya. Şu çizgileri siliyorum. Şuraya geliyorum. Sağ klik. Ekseni biçimlendir diyorum. En az 0, en fazla 1 olacak şekilde ve şurası 20-20 atlayacak şekilde değil de onar atlayacak şekilde 0,1 diyorum ve kapatıyorum. Daha sonra burayı siliyorum. Grafik başlığını siliyorum. Şunu da siliyorum. Grafiğe geliyorum. Tekrar sağ klik, veri serilerini biçimlendir diyorum. Ve şurayı, boşluk genişliğini 0 yapıyorum. Grafiğin tamamen şu alanı doldurmasını istiyorum. Ve yine bu seçiliyken şunu kapatıyorum. Şu seçiliyken biçime geliyorum. Dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Şuraya geliyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum ve aynısından bir tane daha yapıştırıyorum. Ve şu alanı tutup grafiği bayana çeviriyorum. Daha sonra şunu seçiyorum. Şuradan dolguya geliyorum. Dolgu yok diyorum şu üst tarafa. Şuradaki 134'ü temsil eden alanı dolgu yok diyorum. Ve bu şekilde beyaz yapıyorum. Aynı işlemi şunun için de yapıyorum. Yine dolguya geliyorum. Dolgu yok diyorum. Ve şurayı şu şekilde yapıyorum. Şimdi grafiklerimize bay ve bayan görsellerini eklemek için PowerPoint'ten faydalanacağız. Bunun için PowerPoint'i açıyorum. Boş bir sayfa açıyorum. Şunları siliyorum. Ve ekleye gelip şuradan şekillerden önce şuradan bir tane kutu açıyorum. Daha sonra şu yan tarafa gelip yine ekleden metin kutusu alıyorum ve buradan büyütüyorum karakterini. Evet, bu iyidir. Ve buradan da yine ekleye geliyorum. Simgeden şuradan Webdings'i seçeceksiniz. Ve Webdings'e de şurada şunu seçeceksiniz. Önce adamdan başlayalım. Kapatıyorum ve buraya ekliyorum. Daha sonra şunu alıp şurada boyuna ve genişliğine göre şunu ayarlayacağım. Şöyle. Şu şekilde. Hatta buradan kontrolü gidelim. Biçime bakıp 11,1 ve 5 yapalım. Hatta 11 yapalım. 11'e 5 olsun. Şöyle ortalayalım. Ve buradan geliştiriciye geçiyorum. Ctrl A diyorum. Ve buradan birleştiri seçeceğim. Birleştiri bulmanız için onu da göstereyim yolunu. Dosyaya giriyorsunuz. Seçeneklerden şeridi özelleştir deyip şurada tüm komutlar deyip buradan
arayıp bulmanız gerekiyor. Sonra herhangi bir yere, mesela ben burada şuraya ekledim. Kendinize özel bir grup yaratıp ekleyebilirsiniz. Burada herhangi bir gruba bunu ekleyip tamam diyorsunuz. Ben şimdi birleştir diyorum ve şu anda adam simgesi ilk çizdiğimiz kutunun içini boşalttı. Bu seçiliyken buradan biçime geliyorum. Dolguyu beyaz yapıyorum. Ana hattı bu sefer ben mor yapacağım. Siz farklı bir renk de yapabilirsiniz. Bunu kenara alıyorum. Yine aynı şekilde ekle, şekiller. Yine bir kutu seçiyorum. Yan tarafa geliyorum. Ekle, metin kutusu seçiyorum. Yine aynı şekilde büyütüyorum. Herhalde demin 287 yapmıştık. Yine aynı şekilde yapalım. Ve yine ekleden simgeye geliyorum. Yine Webdings'ten şuradan bu sefer bayanı seçiyorum. Ekle diyorum. Kapat diyorum. Bunu şunu kenara alayım. Bu sefer bunu geliyorum şuraya. Yine aynı şekilde biçimden 11'e 5 demiştik. Şimdi bunu ortalıyorum oklarla. Ve diğer metin kutusunu da seçip buradan geliştiriciden birleştir diyorum ve bunu da biçime geliyorum. Şekil dolgusunu beyaz yapıyorum. Ana hattı bu sefer kırmızı yapacağım. Ve bunları kopyalıyorum. Excel'e gelip şuraya yapıştırayım. Şunu kapatalım. Bayanı da buradan alıp kopyalayıp şuraya yapıştırayım. Şimdi grafiklerimizin renklerini görsellerle aynı yapalım. Şu bayan olacağı için şunu seçiyorum. Dolguyu seçtim. Ve buradan kırmızı yapıyorum. Şuna geliyorum. Şunu kapatıyorum. Evet. Şuna geliyorum. Yine dolgu, düz dolgu ve mor diyorum. Kapatalım. Şimdi şuraları 100 yapalım. Çünkü grafiğimizi görselle ayarlamamız gerekiyor. Şöyle. Evet, az daha büyütmemiz gerekiyor. Şu an tamam. Şimdi bunu ayarlayalım. Yapmaya çalıştığım şey şu. Şurasını, şunun bittiği yer tam başının bittiği yer olacak. Onu hizalamaya çalışıyorum. Şurada da ayakların bittiği yerde şurası olacak. Onun için de şunu seçip şöyle tam ayakların bittiği yerden ayarlıyorum. Şunu seçiyorum. Şöyle kenar alayım biraz. Biraz daha aşağı çekmem lazım. Şimdi buraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada diyorum. Birden noktalı virgül 100'e kadar
Parantezi kapatıyorum. Bölü 100 diyorum ki yüzde olarak karşıma değer versin. Şunu kopyalıyorum ve şuraya alıyorum. Şimdi formüller. Şimdi hesapla diyorum ve şunları beyaz yapıyorum. Tekrar formüller. Şimdi hesapla. Bay ve bayan bilgi grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.